Esenlikler, selamlar ve sevgiler. Sırlar defterini açıyorum. İkinci bölümle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki birinci bölümünü aylar önce yayınlamıştım. Fakat belli sebeplerden dolayı ikinci bölümünü yayınlamak istememiştim. Bu videoda esasen T ve H sütunlarının sırrını açıklamak istiyorum. Özellikle Göbeklitepe'de bu sütunlar ve bu semboller biliyorsunuz ki çok fazla kullanılmış ve oradaki hayvan figürler olsun, insan figürler olsun fazlaca kullanılmış. Tabii ki bu açıklayacağım sadece Göbektepe için geçerli değildir. Bu tespitlerim farklı yerlerde dünyanın birçok bölgesinde bulunmuş. Aynı semboller ve simgeleri de açıklık getirecektir bu açıklamalarım. Şimdi bizim tabii ki çok fazla bilinmezlik ve gizem vardır bu konularla ilgili. Herkes bir şeyler söylüyordur. Fakat burada esas olan o mantıksal bağlantıyı kurabilmektir. Ben özellikle Göbekli Tepe ile ilgili yani Göbekli Tepe üzerinden bu sırları açıklamak istiyorum. Tabii ki bunlar tartışmaya açıktır. Fakat burada dediğim gibi en önemli nokta mantıksal bağlantıları kurabilmektir. Göbekli Tepe ile ilgili daha önceki bölümde özellikle Homo sapiens'in ortaya çıkmadan önceki dönem hakkında ufak bir bilgilendirme yapmıştım. Hatırlatmak için biraz özet geçeceğim. Şöyle ki henüz daha Homo sapiens ortaya çıkmadan önce dünyada yeryüzünde zaten elfler vardı. Yani zaten insanlar vardı. Zeki yaşam formları vardı. Ve bunlar dünyanın kendi sakinleriydiler. Yani başka bir gezegenden gelmemişlerdi. Dünyanın kendi sürecinde, tekamül sürecinde ortaya çıkmış ve dünyanın kendi doğal çocukları sayılabilecek bu canlılar, bu varlıklar yedinci boyut tekamül evresindelerdi. Orion'dan gelen bir takım istilacı ırklar tarafından manipüle edildiler. Bu Orion'dan gelen istilacı ırklar daha çok üç boyutlu yani üçüncü boyut tekamül evresindelerdi. Bu yüzden burada bir kafa karışıklığı oldu ve yedinci boyut bir varlık nasıl olur da üçüncü boyut bir varlık tarafından manipüle edilir diye sorular gelmişti. Ve tabii ki üst boyutlardan alt boyutlara düşme olayı yoktur gibi yorumlar da gelmişti. Öncelikle bunlara cevap vermek istiyorum. Zihinsel ve fiziksel boyutlar vardır. Yani evrensel anlamda bizim bir ruhsal plandaki boyutumuz vardır. Bir de fiziksel alandaki boyutumuz vardır. Şu an biz üç boyutlu bir fiziksel alanda yaşıyoruz. Fakat zihinsel olarak bazılarımız beşinci boyuta geçmiş durumda. Yani bazılarımızın zihni beşinci boyutun zihnine göre çalışıyor. O dönemdeki elfler de fiziksel alanları beşinci boyut fakat zihinsel alanları yedinci boyuttu. Dolayısıyla da fiziksel alanları 3 boyutlu fiziksel alanı olan varlıklarla sadece bir kademe farkları vardı. Orion'dan gelen 3 boyutlu fiziksel alanları olan varlıklar evet negatif varlıklardı. Tıpkı bugün bizim alanımızda aktif olan bizim boyutumuza ait olmasalar da bizim üzerimizde aktif olan ve bizi manipüle edebilen negatif varlıklar gibi. Nasıl ki bugün daha düşük bilinçli varlıklar bizim üzerimizde hüküm kurabiliyorlar. Hatta bizim fiziksel alanımızda bile varlar. Yani bizim zihni olarak her ne kadar boyut açısından farklı olsak da bir takım manipülatif planlar gerçekleştirebiliyorlar. Aynı şeyler o dönemlerde de gerçekleşti. Fakat o dönemde o varlıkların bizlere bir farkı vardı. Elfler dediğimiz o ilk insanlar yani dünyanın kendi sakinleri ki başka gezegenlerden gelenler yani Anunnakiler olarak bunlar geçer. Bu Anunnakiler de kendi Arkonlar tarafından manipüle edilen ve Arkonlar tarafından kullanılan varlıklardır. Önce Orion'u istila ediyorlar. Daha sonra bizim gezegenimizi fark ediyorlar. Fakat tabii ki bunların niteliği ve nasıl bir görüntüye sahip olduklarını da bir sonraki yayınlarda açıklayacağım. Ama bu yayında esasen bu teorime dair bir takım bağlantıları ve kanıtları, delilleri, tespitlerimi göstermek istiyorum. Antik dönemlerdeki bu elfler her ne kadar zihni olarak yedinci boyut varlıklar olsalar da teknolojik olarak gelişmemişlerdi. Yani teknolojinin ne olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü teknolojiye ihtiyaç duymuyorlardı. Teknolojik aygıtlara ihtiyaç duymuyorlardı. Çünkü zaten psikik olarak çok gelişmişlerdi. Ve birçok işlemlerini psikik anlamda hallediyorlardı. Sorunlarını psikik yöntemler kullanarak çözüyorlardı. Bu nedenle de teknolojiye hiçbir zaman ihtiyaç duymamışlardı. Yani iletişim kurmak için bir cep telefonuna ihtiyaç duymamışlardı. Daha çok taşların ilmini kullanıyorlardı. Yani doğal taşların ilmini ve doğal taşların işlevini çözdükleri için son derece ileri oldukları için de bu anlamda
doğal taşların özelliklerini kullanıyorlardı. Bu nedenle de bizim şu an kullandığımız bu bilgisayarlar, bu telefonlar belki ilerideki dönemlerde çok daha farklı aygıtlar ortaya çıkacaktır. Bunların hiçbirine ihtiyaçları yoktu. Daha çok ruhsal ve manevi alanlarını geliştirmişlerdi ve daha çok maneviyata yönelmişlerdi. Çünkü tekamülleri doğal sürecinde gerçekleşiyordu. Yani dışarıdan bir müdahale olmamıştı. Biz insanlar yani Homo sapiensler dışarıdan müdahaleyle bu hale geldiğimiz için yani DNA'mız bozulduğu için teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü eksikliklerimiz var. Psikolojik olarak telepatik konuşamıyoruz örneğin. Psikolojik olarak bir takım işlemler yapamıyoruz. Bu nedenle de biz teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Fakat onların böyle bir sorunu yoktu. Bu nedenle de o varlıklar geldiği zaman teknolojinin ne olduğunu bilmedikleri için de bir süre teknolojiyle nasıl baş edebilecekleri hakkında da bilgi sahibi olana kadar bir şeyler yapamadılar. Bu yüzden de zaten Sirius'tan destek geldi. Sirius'tan destek geldiği zaman da zaten birçok şey artık değişmişti ve maalesef onların üzerinde çoktan DNA'sal çalışmalar yapılmış ve Homo sapiens de ortaya çıkmıştı. Fakat Sirius'lar geldiği zaman da dünyada artık birçok savaş gerçekleşti. Yer altına gitmeler ve Agartha'yı inşa etmeler de bu süreçte gerçekleşti. Ergenekon destanı olarak bildiğimiz o destan da tamamen bu süreçle bağlantılıdır. Tabii ki bunlar benim birçok kaynak yani hem ruhsal kaynaklar hem de bugüne kadar araştırdıklarımdan elde ettiğim sonuçlar yani vardığım sonuçlardır. Şimdi Göbeklitepe'ye gelirsek ve Göbeklitepe'deki bu söylediklerimle ilgili o izleri aradığımız zaman hem Göbeklitepe hem başka yerler örneğin Mısır piramitleri ve farklı piramitler bunlara baktığımız zaman da benim bu teorimi destekleyici birçok kanıt aslında elimize geçiyor. Şimdi bunları irdeleyeceğiz. Fakat şunu söyleyeyim. Ben Göbeklitepe'nin ve benzer yerlerin genetik laboratuvar olduğunu söylediğimde zaten bu birkaç sene önceydi, 2-3 sene önceydi. Kapalı bir grupta ve bir yayınımda söylemiştim. Fakat esasen Göbeklitepe'nin şu an görünen kısmı değil o bahsettiğim laboratuvar. Daha çok Göbeklitepe'nin en alt katmanlarında olan kısımlardır o laboratuvarlar. Yani bugün görünen kısmı Göbeklitepe'nin görünen kısmı daha sonralar insanlar tarafından yapılmış kısımlardır. Peki insanlar neden böyle yapılar inşa ettiler? Az önce bahsettiğim gibi elfler ve o Orionlular arasında dünyada bir takım savaşlar gerçekleşti. Bu savaşlar son derece yıkıcıydı ve dünyada birçok yeri zaten yok etti. Ki Mahabharata destanı esasen bu savaşları anlatır ve Siriuslular bu savaşlar sırasında Göbeklitepe'nin bakın şu an görünen kısmı değil alt kısmında daha çok. Yani henüz daha o bölgede keşfedilmemiş birçok yer vardır. Bu üslerde çok fazla genetik çalışmalar yapılırdı. Yani şu an dediğim gibi yüzeyde olan kısmı değil, daha çok alt katmanlarında. Çünkü Siriuslar hem Göbektepe'de hem de başka bölgelerdeki özellikle bakın ortaya çıkacak yavaş yavaş Mezopotamya bölgesindeki birçok yerde, Mısır'da, Güney Amerika'da birçok üsler vardı. Bu genetik çalışmaların yapıldığı yerler vardı. Siriuslular bu üslerin tamamını kapattılar. Yani üzerini toprakla kapattılar. Çünkü orada çok fazla tehlikeli canlılar türemeye başlamıştı ve dünyanın doğasını da bozmaya başlamışlardı tamamen. Homo sapiens'in ortaya çıkması ve oradaki besili hayvanların, çiftlik hayvanların ortaya çıkması hepsi başka varlıkların dünyadaki genetik müdahaleler sonucu ortaya çıkmıştı. Bu nedenle de buna bir dur demeleri gerekirdi ve bu şekilde bir müdahale yapıldı. Daha sonra savaşlar bittikten sonra ve Homo sapiens dünyada çoğalmaya başlayınca kısmen bu çalışmalardan bilgileri vardı ve kısmen de o dönemin teknolojisine vakıflardı. Yani öğretilmişlerdi ki bu da zaten Sumer tabletlerinde geçer. Marduk bir insan kadınıyla evlenir ve daha sonra Enki ve Ninhursak bu bölgelerde yani Mezopotamya bölgesindeki Şuruppak şehrinin idaresini Marduk ve insan eşinin soyundan gelen o topluluğa verirler. Dolayısıyla da orada Homo sapiens'e bir takım teknolojik bilimler verilir. Yani onlara öğretilir bazı şeyler kullanmaları. Bütün bu savaşlardan sonra da gelecek nesiller için bir takım mesajlar bırakmak için Siriuslar tarafından kapatılan bütün bu bölgelerin üzerine bir takım anıtlar inşa ederler. Göbeklitepe'de olduğu gibi. Ve bu Göbektepe'deki anıtların
dikkat ederseniz birçok sembol var üzerinde ve birçok işaret var. Bize birçok şey anlatır. Şimdi onlara da geleceğiz. Anlatacağım hepsini. Biz orada ne görüyoruz? Göbekli Tepe'nin şeklinin zaten bir anne rahmi şeklinde tasarlandığını görüyoruz. Göbekli Tepe'nin katmanları, Göbekli Tepe'nin genel şekli daha çok bir anne rahmini temsil eder. Dediğim gibi çok fazla orada evet bir takım şeyler biliyorlar fakat çok fazla da vakıf değiller. Akıllarında kalan, gördükleri ve şahit oldukları bir takım çalışmaları anıtlaştırarak geleceğe bırakmak istemişler ve bizlere bir mesaj veriyorlar orada. Gelecekteki insanlar geçmişleriyle ilgili bir takım bilgilere sahip olsunlar diye bu yerler inşa edildi ve birçoğu da zaten dediğim gibi o antik gen laboratuvarlarının üzerinde genetik çalışmaların yapıldığı yerlerin üzerinde daha çok bunlar inşa edildi ki orada evet burada böyle bir çalışma yapılmış. Gelecekte insanlar bu üslerden haberdar olsunlar diye yapıldı. Çünkü üstler dediğim gibi kapatılmıştı. Yani bu üslerin insanlar tarafından bulunması zorlanmıştı. Çünkü bayağı bir altta kalıyorlar. Yani bayağı bir yerin altında kalıyorlar. Bunlar sadece toprağın yüzeyindeki o işaretlerdir, sembollerdir. Bunlara bakın başka yerlerde de görürüz. Örneğin Nazca sembolleri ve Nazca işaretleri de bu mantıkla yapılmış. Oralarda bir işaret bırakmışlar. Çünkü antik dönemlerde bu varlıklar dünyadan biraz çekildikten sonra veya arka plana çekildikten sonra bunlar çünkü tanrılar olarak bilinirlerdi. Yüce varlıklar gibi görünürlerdi. Bu nedenle de insanlar onların anısına bir takım şeyler de aslında inşa etmişlerdi. Putlar gibi mesela putları onların anısına yapmışlardı onlara tapmak için. Çünkü tanrılara tapıyorlardı yani bu varlıklara tapıyorlardı. Onlar gittikten sonra veya onlar insanların yaşam alanından çekildikten sonra putları yapıldı ve putlarına bu sefer tapmaya başladılar. Ve Nazca semboller ve işaretler de bu varlıklara işaret bırakmak için biz sizi bekliyoruz buradayız veya o bölgelerde yine bir takım üsler olduğu için de oralarda işaretler bırakılırlar. Buralara bakılması gerekiyor işareti bir nevi. Şimdi Göbektepe'ye gördüğünüz gibi daha çok böyle anne rahmi gibi veya bir yumurtayı, insan embriyosunu temsilen yapılmış şekle sahiptir. Bunun dışında gördüğünüz gibi burada T ve H sütunları vardır arkadaşlar. T sütunları var, H sembolleri vardır. Bu T ve H sembollerinin ne anlama geldiğini az sonra açıklayacağımda belki çok şok olacaksınız. Fakat dediğim gibi o dönemler bilimsel çalışmalar yapılırdı. Fakat şunu göz ardı etmememiz gerekiyor ki DNA'sal farklar vardı. Yani elflerle biz Homo sapiensler, elfler hepimizin atası, bütün insanlığın atası. Neden? Çünkü onlardan türetildik. Onlar ve farklı canlılar belki kendi DNA'larını karıştırarak bir takım güçlü varlıklar ortaya çıkardılar. Çünkü elfler narinlerdi, zarifler, dayanıksızlardı ve köle olarak çalıştırılamazlardı. Zaten psikolojik olarak da çok güçlülerdi. Boyutsal farklar nedeniyle de bu boyutta dayanamazlardı. Yani bu boyutta çalışamazlardı. Onları köle olarak ağır işlerde çalıştıramazlardı. Hizmetçi olarak çalıştıramazlardı. Keza sadece alıp DNA'lar üzerinde DNA'larını alıp bir takım çalışmalar yapıldı ki bu elfler üzerinde de çok inanılmaz dehşet verici deneyler de yapıldı o dönemler. Tabii bunlar belki diyeceksiniz ki elle tutulur şeyler değil fakat şimdi göstereceğim P ve T sütunlarını ne olduğunu ve ne anlama geldiğini, neden bu şekilde yapıldıklarını, bize nasıl bir mesaj vermek istediklerini anladığınızda zaten benim de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bakın P sembolü ve altında da ne var? Altında da yuvarlak. Belki bunu çoğu kişi kara deliğe benzetmişti. Bazıları bunu işte Allatra gibi. Bunu bir kenarda tutun. Bunu zihninizde tutun. Bir de T sütununa bakalım. T sütununa da bakıyoruz. Bu T sütunları biliyorsunuz birçok yerde var. Yani sadece Göbektepe'de değil. Birçok yerde bu T sütunlarını görürüz. Bir de bunlara bakalım. T ve H sembollerini bir kenara koyduk. Hafızamızda tutuyoruz. Tabii ben bunları daha sonra birleştirip böyle bir ekranda yapacağım, büyük ekranda. Fakat sunumumu bu şekilde devam etmek istiyorum. Şimdi bakın size bir şey göstereceğim. Aralarındaki benzerliği ve esasen ben bu benzerlikten dolayı bu Göbeklitepe'ye genetik
çalışma alanı demiştim. Tabii daha sonra bu bilgiyi de birçok kişi sahiplendi. Kendi fikriymiş gibi vermeye çalıştı. Neyse. Evet bakın. Bunlar arkadaşlar insan DNA'sının kromozomları erkek ve dişi. Kadın kromozomları nasıldır? XX, erkek kromozomlarda XY'dir. Antik dönemlerde bakın dediğim gibi oralarda çok fazla genetik çalışmalar yapıldı. Fakat birçoğu zaten insanlardan saklanıyordu. Ama aralarından bazı kişilere bunlar tabii ki veriliyordu veya orada hizmet ettikleri işinde görüyorlardı bir takım şeyler ve bunlar da betimlediler bu şekilde. Bakın şimdi ben burada H sütununu, H sembolünü, X'te H sembolünü ve Y'de de T sembolünü görebiliyorum. H sembolü X kromozomunu, T sembolü ise Y kromozomunu temsil ediyor. X ve Y. X, H sütunları X, T sütunları ise Y kromozomunu temsilen oralarda inşa edilmiş veya sembol olarak taşlara oyulmuştur. Bunun dışında az önce gösterdiğim dedik ki nedir? H sembolü aslında X kromozomu. Bu da arkadaşlar embriyonu temsil ediyor. Çünkü dediğim gibi orada tamamen genetik çalışmalar yapılmış altında ve gördüklerini bu şekilde yine temsilen oymuşlar. Neden? Çünkü kayalar daha dayanıklıdır ve zamanla bozulmazlar. Biz ne yapalım? Şu an biz geleceğe bir şeyler bırakmak istersek ne yaparız? Dayanıklı malzemeler seçeriz. Dayanıklı olsun ki bozulmasın zamanla ve geleceğe kalsın. Bu şekilde kullanırız malzemeleri. O zaman da bu yolu seçmişler. Şimdi ne dedik? H sembolü X kromozomu ve T sembolü T sütunu ise Y kromozomu olarak diyebiliriz. Doğum yapan bir kadın figürü var. Bu da arkadaşlar o bölgedeki genetik çalışmalardan ortaya çıkan Homo sapiens'i anlatıyor. Bakın dikkat ederseniz betimlenen kadının kafa kısmı çok farklıdır. Kafa kısmı belki burada saçlarıdır diyebilirsiniz ama bana göre kafa kısmının insanlardan farklı olduğunu burada gösteriyor. Ve burada bir doğumu gösteriyor ki bütün bu söylediklerimle paralel bir anlam taşıyor. Yani o üslerde genetik çalışmalar yapıldığı için farklı canlılar ortaya çıkıyordu. Farklı canlılar türüyordu. Ve Homo sapiens de zaten bu üslerden ortaya çıkmış. Genetik çalışmalar sonucu ortaya çıkan canlıların doğumu ve tabii ki ilk Homo sapiens'in doğuşunu da betimlenmişler. Göbeklitepe'de birçok sembol ve birçok hayvan figürü de var biliyorsunuz. Bu hayvan figürlerde esasen oradaki bu çalışmaları anlatıyor. Göbeklitepe'de çiftlik hayvanı betimlemesi yok. Hepsi yabani hayvanlardır. Çünkü bu üslerde ortaya çıkana kadar besili hayvanlar, çiftlik hayvanları yoktu. Burada farklı kuşlar, işte görüyorsunuz akbabalar var burada, kuş tasvirleri var, farklı hayvanların tasvirleri var ve ben daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Kurtlardan köpekleri, aslanlardan kedileri, bufalolardan inekleri. Bakın burada da yine görüyorsunuz vahşi bir hayvan var. Belki bu jaguar diyebiliriz, belki bir aslandır, kaplandır. Ee, ve tamamen bunlarla ilgili tasvirler görüyorsunuz. Oradaki yabani hayvanları alıp vahşi hayvanlar yani doğanın kendi bağrından çıkmış. O tekamül sürecinde dünyanın tekamül sürecinde ortaya çıkmış canlıları alıp hayvanları üzerlerine DNA çalışmaları yapıp evcil hayvanlara dönüştürmeleri. Bunlardan bahsediyor orada. Tabii ki bu mekanlar daha sonralar insanlar tarafından tapınak yeri olarak da kullanılmış olabilir. Çünkü antik dönemlerde insanlar bu tarz şeyler çok kutsallaştırmışlardı. Uzaylılara yani o varlıkları tapıyorlardı. O varlıkları ilah edilmişlerdi ve ilah edindikleri içinde ne vardı? Onlara tapınıyorlardı. Bu tip yerlerde belki bir süre tapınma da gerçekleşmiş olabilir. Ama genel olarak bu yerlerin altında yani sadece görünen kısmı değil, yüzeyin çok altında kalacak kısımlarda
çok daha farklı DNA örnekler ele geçirebilirler diye düşünüyorum. Yani bu çalışmalar devam ederse ve çok daha altlara inilirse ki bugün işte Karahantepe'de bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar devam edildiğinde şunu göreceğiz. Bu merkezlerin altında farklı DNA çalışmalarının olduğu kapsüller belki, çantalar bulabiliriz, kutular bulabiliriz ki oradaki çanta tasvirleri de esasen bunu temsil eder. Yani bu çantalar, buradaki tasvir edilmiş çantalar veya farklı yerlerdeki tasvir edilmiş o çantalar, tabii ki hepsi değil, bir kısmı enerji temsil eder. Yani seyyar elektrik deposu, aküleri temsil eder. Fakat buradakiler, özellikle bu gibi yerlerdeki bu çantalar esasen DNA'yı taşıma çantalarıdır. Çünkü biliyorsunuz yani organ taşıma çantaları vardır. Bunlar o organizmalar, o organları soğuk tutar, bozulmamaları için. Burada da bundan bahseder. Yani gördüklerini dediğim gibi tasvir etmişler. Ve gördüğünüz gibi bakın, burada bir akbaba tasvir edilmiş. Çantalar tasvir edilmiş. Akbabanın elinde ne var? Yumurta var arkadaşlar. Yani yumurta, çantalar, bu da bu çantaların DNA taşıma amacıyla kullanıldığını, yani çanta değil bunlar, aslında kutu. Bu kutuların DNA taşıma amacıyla kullanıldığını gösteriyor ve tabii ki farklı yerlerde de bunlar aküyü de temsil ediyorlar. Piller, bataryalar, bunlar da temsil ediyorlar. Çünkü antik dönemlerde de kablosuz elektrik kullanılıyordu. Ve bir de yılan sembolleri var biliyorsunuz. Bu yılan sembolleri de spermi tasvir eder. Bakın, yumurta ve sperm. Yani genetik çalışmaya dair bütün bulgular buralarda var. Evet. Gördüğünüz gibi burada yılan olarak tasvir edilmiş, bu yılan olarak bilinen bu betimleme aslında spermi temsil ediyor. Yani sperm şeklindedir çünkü. Ve yumurta da var. Gördüğünüz gibi yumurta, sperm, farklı hayvanlar, doğuş. Bunların tamamı oradaki genetik çalışmaları gösteriyor. Ve tabii ki farklı hayvan figürleri. Farklı hayvan ve farklı canlı e, kabartmalarını da buralarda görüyoruz. Önümüzdeki süreçte birçok üs bu şekilde keşfedilecektir. Fakat burada önemli olan, özellikle Göbektepe'nin altındaki yapılarda şu an saklı olan ve insanların keşfetmesini beklediği o kutuları, içindeki DNA'ları bulup tabii ki bunların ne olduğunu çözmek. Oradaki bu embriyo dolu çantalar ve kutular bulunduğunda insanlık tarihi tamamen farklı bir sürece girecektir. Farklı bir şekil alacaktır. Evet, doğrudur, fakat umarım ki oradan çıkan embriyolar, yumurtalar, DNA'lar farklı ve tehlikeli canlıların ortaya çıkmasına neden olmaz. Çünkü insanoğlu, bilim insanları bu tarz çalışmaları severler, kurcalarlar. Siriuslar o bölgelerin üstünü kapatmışsa bir bildikleri vardır. Bu nedenle de açıkçası ben çok da gün yüzüne çıkmaları taraftarı değilim. Ki çıksa bile zaten bizim belki birçoğundan haberimiz olmayacaktır. Yani insanlardan saklayacaklar bunu. Çünkü bu bilgiler ortaya çıktığında insanlık tarihi tamamen değişmiş olur ve bütün insanların birer melez form olduğunu ve insanlardan türediğini, yani elflerden türediğini, elflerin de esasen bugün Türklerle nasıl bağlantısı olduğunu, bunları işleyeceğiz zamanla, tek tek anlatacağım. O dönemdeki savaşların nasıl gerçekleştiğini de anlatacağım hepsini. Bu bilgiler açığa çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Arkonlar Uyanıyor kitabımı okumayanlar için bu kitabı okumalarını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu kitaptan sonra çıkacak kitap tamamen bu konuları ifşa edecektir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.